Çalışmak bize küçük yaştan verilmiş bir görev. Hep çalıştık yani. Ben ilk tatilime 19 yaşında gittim. Bizim için tatil pazar günü bir yere pikniğe gitmekti. Hep bir hayalimiz vardı. Burada öğretilsin, bu ülkede öğretilsin. Bu ülke bunu başarır. Bugün Türkiye'de civatacılık sektörü dünyada çok önde olan ülkelerden birinde. Firma olarak birçok otomotiv markasının tedarikçisiyiz. Bazen insanlar 1-2 saat, bir gün, belki 2 gün umudunu kaybettiği psikolojiyi yaşıyor. Hepimiz yaşamıştırız. Ama onu artık bir hayat görüşü olarak taşımamak lazım. Her doğan bir gün yeni bir gün. Her aldığın nefes veya geçirdiğin saniye bir saliye sonra geçmişte kalıyor. Biraz hayata öyle bakmak lazım, pozitif bakmak gerekiyor. Umudu kaybetmemek gerekiyor. Ben Mustafa Necati Tecdelioğlu, 1961 yılında 10 Ağustos Malatya'da doğdum. İlk öğretimi Malatya'da, orta öğretimi Kayseri'de, liseyi İstanbul'da, üniversiteyi de Ankara'da okudum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. 1984'ten beri de şirketlerimizin başında bağlantı eleman imalatı ile iştigal ediyoruz. O konuda çalışıyorum. İş hayatına aslında 10 yaşında başladık. Çocuktuk, babam bizi Malatya'da dükkana götürdü. Biz orada civataya somun takardık. Dükkanda işte toz boya satardık. İşte her türlü hırdavat ve inşaat malzemelerini satardık, nalburduk. Aslında biz bu işe dedemiz başlamış 1913 yılında. Arada bir savaşa gidip gelmiş, sonra savaş sonrası tekrar devam etmiş. Arada bir dükkanımız yanmış 1919 yılında Malatya'da. Tekrar aynı yere, aynı dükkanı kurmuşlar. 1938'lerden sonra yavaş yavaş gelişip yeni bir dükkana taşımışlar. 1950'lerden sonra babamlar dedemlerle birlikte çalışmaya başlamış. 1966'da dedemin vefatıyla babamlar ve amcamlar beraber aynı işi devam ettirmişler. Hırdavat ve inşaat malzemesi nalbur işini. 2 yıl sonra babam ve amcam ayrılmışlar. Babam ayrı, amcam ayrı olarak aynı işi devam ettirmişler. Tabii o zaman her şey itimat ve dürüstlük üzerine daha çok kurulmuştu. Babam bize 10 yaşında dükkanı bırakırdı. Ben 10 yaşındaydım, kardeşim 8 yaşındaydı. Kalfalarımız vardı. Bırakır İstanbul'a giderdi. İstanbul'da işte alışveriş yapar, tahsilat yapar, ödeme yapar. İşte tedarik yapar veya bayiler toplantısına gider. Biz orada bir hafta, 10 gün, 5 gün dükkan çalıştırırdık. 11 yaşındayken, 10 yaşındayken. Bankaya giderdik, havale yapardık babamızın adına. İtimat daha şeydi. Şimdi tabii bunlar bu şartlarda çok zor. Mümkün değil. 1975 yıl sonlarında, 76'da burada bir civata fabrikasını satın aldılar. Aslında önce un fabrikası kurmak için geldiler. Fakat un fabrikası diğer ortakları vazgeçince diğer bir ortakla babam civata fabrikası kurdular 1976 yılında. Biz de zaten lise 2'deydik, okuyorduk. Hem bizlerle birlikte olmak, çocuklarına beraber olmak hem de burada yatırım yapmak adına geldik. 76'dan beri İstanbul'dayız. Hep aynı işi yapıyoruz. Yine civataya devam ediyoruz. Ta ki ben 1984 sonra 85 yılında üniversiteyi bitirince ben geldim, devraldım işleri. Babamla birlikte çalışmaya başladık. Hatta ben o zaman mesleğimle ilgili, inşaat mesleğiyle ilgili yurt dışında iş bulmuştum. Babamın biraz sağlık durumları 92 yılında, 93 yılında bozulunca tamamen bütün şirketlerin kontrolü bize geçti. Biz 3 kardeş olarak devam ediyoruz işimizde. 2 kardeşim daha var benim. O bir tanesi yine civata bağlantı eleman sektöründe beraber çalışıyor. Diğeri ise bilişim sektöründe, bilgisayar sektöründe. Orada da çok eski, Türkiye'nin en eski bilişim sektörü şirketin sahibiyiz. 1984'ten beri bilgisayarla ilgili haşır neşir oluyoruz. Bilinen en eski yerli PC markası Aidata'yı üretiyoruz. Burada Çetin Civata olarak yine Türkiye'nin en eski civata fabrikalarından biriyiz. Tabi bunlarla birlikte bir sürü de yan şirketlerimiz var. Bunlara birbirine çalışan pazarlama şirketleri. Malatya'da iyi bir ticaret kültürü olan şehir. Kayseri'de öyle, Gaziantep'te öyle. Aslında yokluktan bunlar. Yani bunlar o zamanında Anadolu çok fakirmiş. Hele ki Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkınca insan kaynakları anlamında da İkinci Dünya Savaşı tamamen yokluk dönemi. Mesela bir resim var 1943 yılında. Dedem kasanın önünde oturuyor. O kasanın etrafına civataları doldurmuş.
Civata o kadar kıymetli ki. Şimdi Dünya Savaşı sonrası teknoloji Türkiye'de yok, bulunmuyor, hepsi ithal geliyor. O kadar kıymetli. Bunlar yokluk insanları tabii ki ticarete teşvik ediyor. Biraz da içinde eğitimli. İşte Malatya diyoruz, Malatya'da o Cumhuriyet'in ilk yıllarında İsmet İnönü var, Malatyalı. Malatya'ya çok iyi okullar geliyor, liseler geliyor. Çok iyi öğretmenlerle eğitim alınıyor. Mesela aynı zamanda Turgut Özal'ın annesi de çok iyi bir öğretmendir Malatya'da. Öyle olunca tabii birçok bürokrat, bakan, ticarette de ünlü isim, popüler isimler veya büyük yatırımcılar Malatya'dan çıkmış ve çıkmaya da devam ediyor. Tabii Kayseri'de öyle, Malatya'da öyle. Bu esasça bence Anadolu'ndaki mücadele ruhundan, yokluktan sebep oldu diye düşünüyorum. Bizim için bu en önemli şey. En önemli şey bizim için bu. Esas büyümeyi ondan sonra başladık. Alarımız, yerimiz giyince yurt dışında makineler almaya, yeni makine yatırımlara başladık yavaş yavaş. Bize o makineler işte ihracatı getirdi. İhracat, imalat artırmamızı getirdi, kaliteyi getirdi. Yatırım. O günden sonra hep yatırım yaptık. Ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dünyada da ilk 10'dayız. Hatta ilk 10 değil, ilk 8'deyiz. Bu yıl da Avrupa'da ikinci olacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü Avrupa 2000 yılında pandemiyle etkisi çok düştü. Biz ise yükseldik. Bu yıl Türkiye'deki bağlantı eleman üretimi yaklaşık %40 tonaj bazında 2020'ye ve 2019'a göre fazla üretim yapacak. Aynı şekilde ihracatta %50-55 daha fazla ihracat olacak. Şu anda 34 ülkeye ihracatımız var. Her geçen gelişiyor. Bu yıl Amerika pazarına, Kuzey Amerika pazarına açılmaya başladık. Orada bir firma ile anlaştık, ajans anlaşması. Onlar bizim malımızı, dünyada çok ünlü bir grup, Tata stili var bilir misiniz? Onlarla anlaştık. Onlar bizim distribütörümüz. Bu yıl Amerika'ya başladık. O pazardan da çok umutluyuz ama biz genelde şu anda ihracatımızın %90'ını Avrupa'ya yapıyoruz. Civata her tarafta kullanıyor. Civata her yerde. Yani üzerinizde oturduğunuz koltuktan tutun da telefonunuzdan, cep telefonunuzdan, saatinizden, arabanızda her şeyde iki parça sökülebilen, takılabilen parçayı birleştirmek için civata ve bağlantı elemanı gerekiyor. Tabii civatanın özelliği sökülebilir, takılabilir olması yani. İki parçayı bağlıyorsunuz, istediğiniz zaman söküyorsunuz, geri tekrar takıyorsunuz. Ama tabii bunların da bir ömrü var. Kırılması, kopması. Her yerde var. En çok nerede kullanılıyor dersen, otomotivde bayağı bir miktar kullanılıyor. Çok kullanılıyor. Firma olarak şu anda biz birçok otomotiv markasının tedarikçisiyiz. Türkiye'de Mercedes'e veriyoruz, Tofaş'a veriyoruz fiyata. Avrupa'da Volkswagen'in bir Tier 1 denen tedarikçisiyiz. Yani tüm dünya Volkswagen grubun ne kadar Volkswagen'in firmaları var ise Seat'ı da işte Audi'si de, Skoda'sı da bir sürü markası vardır. Onları da tedarikçiyiz. Beyaz eşyada, otomotivde, çelik endüstrisinde, makine sanayinde, aklınıza gelen her sektörde kullanılıyor, yapı sanayinde. Yani bağlan bir şey sökülüp mobilyada. Ya çalışmak bize küçük yaştan verilmiş bir görevdi yani. Biz hep çalıştık yani. Ben ilk tatilime 19 yaşında gittim. Bizim için tatil pazar günü bir yere pikniğe gitmekti. Bizim dönemimizde çarşamba, cumartesi günleri de okul vardı ilköğretimde. Çalışmak bizim için ibadetti. İşe gitmek, kazanmak. Hala da öyle. Ben hala her gün işime geliyorum. En basitinden bir şey anlatayım. Ben bacaktan ameliyat oldum. Diz kapağımdan. Hastanede kaldım. Bir hafta çıktım. Evime gitmeden işime geldim önce. Geldim işte bir iki saat çalıştım. Çünkü çok özlemiştim. Sonra evime gittim. Çalışmayı çok seviyorum ben. Ekim de, ailemdekiler, çocuklarım da seviyor. Babam da böyle sever, dedem de böyle severmiş. Çalışma bizim için en önemli şey. Hayatımızda hep yılmadık, çalıştık. Bazen başarılı olduk, bazen başarısızlık oldu ama çalışmak çok önemli. Vallahi bir tane şirket kurmuştum 2000 yılında. Çok güzel para kazanmıştık. Hiç unutmam böyle $100.000 sermayeli bir şirket kurup biz 3 ay sonra $300.000 kazandık şirkette. Dedik anormal bir şey. Acayip gidiyoruz dedik. Yıl sonunda $1 milyon falan geldik. 2001 geldim krizde hepsi gitti.
Çünkü yolda mal geliyordu Çin'den. Geldi buraya, hep vermiştik, TL ile malları satmıştık. Hepsini kaybettik. Ondan sonra dedik hiçbir zaman biz bütün işimizi bir yere yüklemeyeceğiz dedik. Ondan öyle ders aldık. Şu anda bizim şeyimde hep böyle bir sepet yapmaya çalışıyorum. Yani bir işe çok ağırlık vermiyoruz. 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1. Sektörel de 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1. Veya borçlanmayı da 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1 şeklinde. Yani dolar, euro, TL falan gibi her şeyi veya bir yerden mal alıyorsak bir şeyi, bir örneğin çelik alıyorsun satın alma yapıyorsam onu bile 3'e bölüyorum en az. Hep bize tecrübe, hayat bunu gösterdi. Yani hiçbir şeye tamamen umudunu bağlamamak lazım. Ama umudunu da kaybetmemek lazım. Tabii her sene biz %10 büyüyoruz. Büyüdüğümüz için o birazcık ortalamayı azaltıyor ama onların da biz devam ettiğini farz edersek, tamam mı? Bizde yaklaşık ikinci nesil çalışan var. Bizimle beraber ikinci nesil çalışanlarımız da var bizim. Hemen hala öyle içimde öyle hırs var ki ben diyorum şu an gidip yurt dışında fabrika alayım diyorum. Veya bir yer daha kurayım diyorum. Duramıyorum ben. Biz hep yatırımla büyüdük çünkü ben şeyi bilmem yani kalk bir yerde git uzun süre tatil yap, evde emekli yap. Yani yok ben çalışmayı. Ben makinenin sesini duyarsam, burada malı satarsam mutlu oluyorum. Tabii örnekler de var. Hayat tarzı da çok çok önemli. Yani benim önümde babam vardı. Çok çalışkan bir insan. Aynı zamanda çok dürüst. Bizde ticaretimizde en önemli şey dürüstlüktür. Yani verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Küllüm zarar da olsa, her şeyi kaybedeceğimizi bile bilsek bile verdiğimiz sözün, senedin, çekin ve ödemenin hep arkasında kaldık. Dürüstlük çok önemli. Hırs da önemli, çalışmak gerekiyor. Hep en büyük öğretim babamdan aldım. Tabii direnci nereden aldın dersen ki, işte dedim ya 10 yaşında biz çıktık dünyaya. Hayaller biter mi ya? Tabii ki devam edecek hayaller. Hayallerim benim, kendime mesela bir şey yapmışım, planım var. 2023'e kadar şu kadar ton yapacağım diye. İşte Türkiye'nin ne olacak, işte hep kendimize göre bir hedeflerimiz var yani. O hedeflerim ama ne zamana kadar? İşte 2025'e kadar şu anda benim. Ondan sonra da artık belki kenara çekilip bizden sonraki nesillere bırakmanın zamanı geldi. Ama onlar da background olarak, eğitim olarak yani donanımlı geliyorlar hepsi. Tabii birazcık kışlanmaya başlayınca sivil toplum görevlerinde de görevler almaya başladık. Aynı zamanda Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamı Derneği var, onun başkanlığını yürütüyorum. İhracatçılar Birliği'nde, Çelik İhracatçılar Birliği'nde görev yapıyorum, yönetim kurulundayım. Malzeme ve Test ve İnovasyon Merkezi var İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Üniversite Sanayi İşbirliği adı altında. Oranın başkanlığını yürütüyorum. Eğitim baştan beri babam çok sevdalıydı, biz de çok sevdalıyız. Bizim için en önemli şey eğitim. Aslında Malatya Eğitim Vakfı'nın başkan yardımcılığını yürütüyorum. Hayat böyle devam ediyor.